Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için lezzetine hayran kalacağınız çok lezzetli İzmir köftesi tarifim var. Ana yemek olan İzmir köftesini tencerede yaptım. Yapımı oldukça kolay olan bu köfteyi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz köftenin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak köftelerimizi yoğurmakla başlayacağız. 350 gram dana kıymayı yoğurma kabının içerisine koyuyorum. Tarifimde 1 adet kuru soğan kullandım. Kuru soğanları güzelce rendeledim ve suyunu sıktım. Soğanları suyuyla birlikte koyarsanız köftelerinizde acılık olur. 2 yemek kaşığı galeta ununu ekliyorum. Galeta unu yerine bayat ekmeklerinizi rondodan geçirerek onu da koyabilirsiniz. 1 adet yumurtayı ekledikten sonra 2 diş sarımsağı güzelce rendeliyorum. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ekledikten sonra güzelce yoğuruyorum. Malzemeler birbirine geçip tamamen özleşinceye kadar 3-4 dakika boyunca yoğuracağım. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Köfteyi güzelce yoğurduktan sonra alıyorum, kasenin içerisine vurarak iyice özleşmesini sağlıyorum. Daha sonra 1 saat boyunca buzdolabında dinlendiriyorum. 1 saatin sonunda köftelerimize şekil vereceğiz. Mandalina büyüklüğünde parçalar alarak ilk önce elimle sıkıştırıyorum, daha sonra rulo yapıyorum. Bu aşamada köfteleri sıkıştırmaya özen gösterin. Sıkıştırmazsanız köfteleriniz dağılabilir. Bu arada İzmir köfte tarifinde kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Köftelere şekil verdikten sonra 20 dakika daha buzdolabında dinlendireceğim. Ben de bu arada yemeğimizin diğer malzemelerini hazırlıyorum. Bunun için 4 adet orta boy patates kullandım. Kabuklarını soymuş olduğum patatesleri ikiye bölüyorum. Daha sonra elma dilimi olacak şekilde doğruyorum. Köftelerimiz de yeterince dinlendi. Dinlenmiş olan köfteleri una bulayacağım. Una buladığımız zaman İzmir köftelerimiz daha güzel oluyor. Daha özleşmiş bir yemek elde edeceğiz. Ocağımızı yağa koyduk, iyice kızdırdık. İlk önce patatesleri kızartıyorum. Patateslerin her iki yüzü altın sarısı rengini alıncaya kadar kızartacağım. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Patateslerimiz altın sarısı rengini aldı. Kızartmış olduğum patatesleri kenara alıyorum. 3 adet yeşil biberi patateslerin büyüklüğünde doğradım. 1 adet de kapya biberi şeritler halinde doğradım. Aynı yağın içerisine biberleri koyuyorum. Biberleri çok fazla kızartmayacağız. 2 dakika boyunca yağın içerisinde şöyle bir çevirdikten sonra biberleri de alıyorum.
Aynı yağın içerisine köfteleri atıyorum. Köfteleri güzel bir şekilde dinlendirdiğimiz için kızartması da kolay oluyor. Her iki yüzü güzelce kızarıncaya kadar köfteleri çevirerek pişiriyorum. Köfteleri 1-2 dakika boyunca kızarttım. Onları da yağın içerisinden alıyorum. Tavanın içerisindeki fazla yağı süzdürüyorum. Aynı tavanın içerisine malzemeleri dizeceğim. Bir köfte, 2 patates, biber ve domates olacak şekilde güzelce sıralıyorum. Sırayla koymuş olduğumuz malzemelerin içerisine domates koymayı unutmayın. Bu tarifimde 2 adet domates kullandım. Domatesleri ikiye böldükten sonra ay şeklinde doğradım. Onları da malzemelerin içerisine güzelce koyuyorum. Hazırlamış olduğum bütün malzemeleri tencerenin içerisine koydum. Görmüş olduğunuz gibi şekli gerçekten çok güzel oldu. İzmir köftemizin sosunu hazırlıyoruz. Bunun için 1,5 su bardağı suyu ekliyorum. Kasenin içerisine 1 yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum. 1 çay kaşığı da tuzu ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Salçanızda hiçbir pürüzlük kalmamasına özen gösterin. Sosumuz hazır. Sosun hepsini yemeğin içerisine boşaltıyorum. İzmir köftesindeki malzemeleri yağda kızartmış olduğumuz için yemeğin içerisine ekstra yağ koymayacağız. Kızartmış olduğumuz yağ bizim için yeterli olacak. Ocağımıza götürüyoruz, kaynayıncaya kadar yüksek ateşte bekletiyoruz. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Altını kısık ateşe getiriyorum, suyunu tamamen çekinceye kadar kısık ateşte pişiriyorum. Yemeğimiz suyunu tamamen çekti. Artık ocağımızdan alıyoruz. Bu yemeğimizi sıcak servis edeceğiz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Sizlere bu leziz İzmir köftesinin bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Oldukça doyurucu, lezzetine doyamayacağınız, görseli de çok güzel yemeğimizi hazırladık. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yemeğimizi servis tabağına koyduktan sonra üzerine biraz da küçük nanelerden serpiştiriyorum. Zaten yemeğimizin görseli çok güzel ve naneler sayesinde güzelliğine güzellik katmış oluyoruz. Siz bu leziz yemeğin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.